Bir kadın düşünün. Kocasının kısırlık raporuna rağmen hamile kaldığı için fahişe damgası yiyen, öz evladını doğurduğu gün kucağında bebeğiyle kapı önüne konan bir kadın. Elindeki o sahte DNA testi yüzünden namusu 2 paralık edilen Zeynep'in ahı yıllar sonra öyle bir çıktı ki o gün ona git diyenler gün geldi ayaklarına kapanıp dön diye yalvardı. Ama Zeynep'in verdiği cevap sadakatsizliğin bedelini tüm dünyaya haykırır gibiydi. Hazırsanız bir iftiranın yıktığı yuvayı ve ilahi adaletin şaşmaz terazisini iliklerinizde hissedeceğiniz hikayemize başlıyoruz. Anadolu'nun uçsuz bucaksız bozkırında, rüzgarın bile üşüdüğü, kerpiç evlerin toprağa karıştığı uzak bir köyde yaşardı Zeynep. Kaderin sillesini erken yemiş olsa da yıkılmamış, ulu bir çınar ağacı gibi dimdik duran metanetli bir kadındı. Yüzünde Anadolu kadınının o derin hüznü, ellerinde ise emeğin nasırı vardı. Henüz 30'unda bile değildi, lakin gözlerine bakınca sanki 1000 yıllık bir ömür görmüş gibi olurdunuz. Zeynep ilk göz ağrısı, gönül yoldaşı Mehmet'le evlendiğinde dünya onun olmuştu. Mehmet fakirdi belki ama gönlü zengindi. Bir kuru ekmeği bölüşürken bile şükreder. Zeynep'im, bizde haram lokma olmaz, başımız dik olsun yeter derdi. Cenab-ı Hak onlara 2 evlat nasip etmişti. Biri 5 yaşında, babası gibi mert bakışlı Ali, diğeri henüz sütten kesilmemiş, gül kokulu Elif. Yoksulluk kapıdaydı ama evlerinin içinde huzur vardı. Ta ki o kara kış gecesine kadar Mehmet odun toplamak için gittiği ormandan bir daha dönemedi. Yorgun yüreği o ayaza, o meşakkate dayanamamıştı. Zeynep kucağında 2 yetimle buz kesmiş bir dünyanın ortasında yapayalnız kaldı. Ocağı tütmez oldu. Köy yerinde dul kalmak zordur. Hem yoksullukla savaşırsın hem de el alemin kem gözüyle. Zeynep babasından yadigar kalan dağ eteğindeki o tek gözlü, çatısı akan kulübeye sığındı. Duvarları nem kokan, rüzgarın uğuldadığı o evde çocuklarına hem ana oldu hem baba. Geceleri Elif ağladığında "Sus kuzum, baban cennetten bizi izliyor" der, kendi gözyaşlarını içine akıtırdı. Zeynep'in şehirde yaşayan bir halası vardı. Sultan Ana. Adı Sultan'dı ama kalbi taştan beterdi. Zengin bir adamla evlenmiş, mal mülk sahibi olmuştu. Lakin merhamet fakiriydi. Arada bir köye gelir, Zeynep'in o garip haline bakar, sanki bir dilenciye sadaka verir gibi 3-5 kuruş atar, "Hadi yine iyisin, dua et bana" der. O gösterişli arabasına binip giderdi. Bakışlarında şefkat değil, küçümseme vardı. Zeynep ses etmezdi. "Kan bağıdır, atsan atılmaz" der, sineye çekerdi. Bir bayram sabahı Sultan Ana yine çıka geldi. Ama bu sefer hali bir başkaydı. O kibirli kadın gitmiş, yerine sanki melek, yüzlü bir teyze gelmişti. Elinde hediyeler, yüzünde sahte bir tebessüm. Zeynep'in yanına oturdu, elini tuttu. "Ah Zeynep'im" dedi içli içli. "Senin bu halin içimi yakıyor. Gencecik yaşta soldun gittin şu dağ başında. 2 yetimle ne yapacaksın, nasıl baş edeceksin bu zorlu dünyada?" Zeynep şaşırdı. Halasından böyle laflar duymaya alışkın değildi. "Allah kerimdir hala, rızkı veren hüdadır" dedi başını öne eğerek. Sultan Ana lafı dolandırmadan asıl niyetini döktü ortaya. "Bak kızım, benim oğlanı, Selim'i bilirsin, sessizdir, efendidir. Karısı, çocuğun olmuyor diye terk edip gitti garibimi. Yıllardır boynu bükük gezer. Hekimlere götürdük, çaresi yok dediler. Artık çoluk çocuktan umudu kestik ama ona bir yoldaş, bir hayat arkadaşı lazım. Sen de yetimlerinin başında perişan olma. Gel evlen Selim'le, o senin çocuklarına babalık yapar, sen de ona yoldaş olursun. Malımız mülkümüz var, elin sıcak sudan soğuk suya değmez. Çocukların okur, adam olur." Zeynep duydukları karşısında dona kaldı. Evlenmek aklının ucundan bile geçmezdi. Ama sonra Ali'sine baktı. Ayakkabısı delik. Elif'ine baktı, rengi soluk. "Benim gururum karın doyurmuyor" dedi içinden. "Ya çocuklarım ziyan olursa?" Bir hafta düşündü, istihareye yattı. Selim kötü biri değildi, çocukluğundan bilirdi. Karıncayı bile incitmezdi ama anasının gölgesinde ezik büyümüştü. Sonunda çocuklarının geleceği için o gururunu ayaklar altına alıp "Olur" dedi. "Yeter ki evlatlarımın yüzü gülsün." Düğün dernek kurulmadı elbet. Sessiz sedasız bir nikahla,
Zeynep o dağ başındaki kulübeden şehrin göbeğindeki o kasvetli konağa gelin gitti. Sultan Ana'nın evi dışarıdan saray gibiydi ama içi buzhaneden farksızdı. Selim söz verdiği gibi çocuklara babalık yapmaya çalıştı. Ali'ye bisiklet aldı, Elif'i kucağından indirmedi. Zeynep, "Allah'ım şükürler olsun, sonunda bir yuvamız oldu," diyordu. Zeynep, evin yanaşması gibi çalışıyordu. Seher vakti kalkar, kaynanasının hizmetini görür, evi siler süpürür, yemekleri yapardı. Sultan Ana, "Gelin değil, hizmetçi aldım oğluma," dercesine eziyet ederdi. Ama Zeynep gıkını çıkarmazdı. "Kocam iyi, çocuklarımın karnı tok, buna da şükür," derdi. Evdeki diğer eltileri, görümceleri Zeynep'i kıskanır, laf sokarlardı ama o sabır taşı gibiydi. Aylar böyle geçti. Evde garip bir sükunet, daha doğrusu fırtına öncesi sessizlik vardı. Sultan Ana, Zeynep'in çalışkanlığından memnundu ama içten içe oğlunun zürriyetsizlik lekesini Zeynep'in üzerine atmak için fırsat kolluyordu. "Zaten bu kadının da çocuğu olmaz artık, benim oğlanın ayıbı örtülür," diye düşünüyordu. Ama Allah'ın hesabı kulun hesabına uymazdı. Bir sabah Zeynep mutfakta hamur açarken başı döndü. Gözleri karardı, yere yığılıverdi. Ayıldığında midesi bulanıyor, içi bir tuhaf oluyordu. Bu hissi tanıyordu Zeynep. 2 kere yaşamıştı bunu. Gizlice doktora gitti. Doktorun söylediği o 2 kelime Zeynep'in dünyasını hem aydınlattı hem de başına yıkılacak bir felaketin habercisi oldu. "Gözünüz aydın, hamilesiniz." Zeynep elindeki tahlil kağıdıyla hastane bahçesindeki banka çöktü. Sevinmesi mi lazımdı, ağlaması mı? Kocası Selim'in çocuğu olmaz biliniyordu. Bütün sülale, bütün şehir Selim'in zürriyeti yok diyordu. Şimdi Zeynep karnındaki bu mucizeyle eve nasıl gidecekti? Bu bebeğin Selim'den olduğuna kime, nasıl inandıracaktı? Eve döndüğünde akşam olmuştu. Selim salonda oturmuş, televizyona bakıyordu. Zeynep titreyen elleriyle kocasının yanına yaklaştı. "Selim," dedi. Sesi bir fısıltı gibiydi. "Sana bir şey demem gerek." Selim başını kaldırdı. Karısının o solgun yüzünü görünce telaşlandı. "Ne oldu Zeynep? Çocuklara bir şey mi oldu?" Zeynep derin bir nefes aldı, gözlerini kapattı ve dudaklarından o ağır hakikat döküldü. "Selim, ben hamileyim." Odanın içine derin bir sessizlik çöktü. Öyle bir sessizlik ki duvardaki saatin tik takları balyoz gibi iniyordu beynine. Selim'in yüzü kireç gibi oldu. Gözleri hayretle açıldı. "Ne diyorsun sen Zeynep?" dedi. Sesi buz gibiydi. "Benim çocuğumun olmadığını 7 düvel bilir. Doktorlar söyledi, raporlar var. Sen ne diyorsun?" Tam o sırada kapı gürültüyle açıldı. Sultan Ana kapı dinliyordu besbelli. İçeri bir hışımla daldı. "Ne?" diye bağırdı. "Ne dedin sen yılan? Hamile misin? Benim oğlumdan mı hamilesin ha? Yoksa o eski köyündeki aşıklarından mı peydahladın bu çocuğu?" Zeynep, "Ana yapma, etme, ben namuslu kadınım," diyecek oldu ama Sultan Ana Zeynep'in suratına öyle bir tokat attı ki Zeynep yere savruldu. Kıyamet işte o an koptu. İftira ateşi o konağı sarmaya başlamıştı bile. Sultan Ana'nın o tokadı yalnız Zeynep'in yanağında değil, sanki koca konağın duvarlarında yankılandı. Zeynep titreyen elini sızlayan yanağına götürdü. Gözlerinden yaşlar sicim gibi boşalırken dudaklarından yalnızca "ana" nidası dökülebildi. "Ana, Allah'tan kork, ben harama el uzatmadım. Nikahlı kocamdan gayrısına bakmadım." Lakin Sultan Ana'nın gözünü bir kere kan bürümüştü. "Kes sesini," diye gürledi. "Sus da daha fazla günaha batma. Benim oğlumun çocuğu olmaz. Bunu doktorlar söyledi, ilim söyledi. Sen bizi ahmak mı sandın ha? Köydeki o eski kulübene kimlerin girip çıktığını bilmez miyiz sandın?" Tam o sırada gürültüyü duyan Selim'in kız kardeşleri birer birer salona döküldü. Ellerini ovuşturarak adeta bir felaketi seyredercesine gelmişlerdi. Zaten başından beri Zeynep'i istemeyen en büyük görümce eline geçen bu fırsatı kaçırmadı. "Ben demedim mi ana?" dedi zehir zemberek bir dille. "Ben demedim mi bu kadın gözüme tekin görünmüyor diye? Bak gördün mü? Malımıza ortakçı getirdi. Şimdi bu çocuğu doğuracak, sonra da Selim'in oğlu diye yutturup babamızdan kalan tarlalara, dükkanlara konacak. Bizim çocuklarımızın hakkını yedirmeyiz bu kadına." Zahirde mesele namus olsa da hakikatte mesele paraydı.
Mirastı. Eğer bu çocuk Selim'dense miras bölünecekti. Görümcelerin derdi iffet değil, keseleriydi. Selim odanın bir köşesine sinmiş, başını ellerinin arasına almıştı. Zihni uğulduyordu. Bir yanda çok sevdiği, inandığı karısı Zeynep, diğer yanda "Oğlum senin çocuğun olmaz" diyen doktor raporları ve annesinin feryatları. İçine düşen şüphe kurdu. Sevgisini kemirip bitiriyordu. Ya doğruysa, diyordu içinden. Ya o masum yüzünün altında bir şeytan yatıyorsa? Sultan ana hışımla oğlunun omzuna yapışıp sarstı. "Ne duruyorsun Selim? At şu kadını kapıya. Namusunu 2 paralık etti, hala yüzüne mi bakıyorsun? Eğer bu kadını bu evde tutarsan sana sütümü helal etmem." Selim ağır ağır ayağa kalktı. Yüzünde Zeynep'in daha önce hiç şahit olmadığı bir ifade vardı. Buz gibi, yabancı ve kırgın. Zeynep'in gözlerinin içine bakamıyordu. "Git Zeynep," dedi fısıltıyla. Sonra sesi yükseldi, acı bir haykırışa döndü. "Git, defol git evimden, gözüm görmesin seni." Zeynep, "Selim, yapma. Vallahi senindir, billahi senindir. Bir doktora daha gidelim, yalvarırım," diyerek ayaklarına kapandı, lakin Selim onu sertçe itti. Görümceler Zeynep'i kollarından tutup kapıya doğru sürüklediler. Zeynep daha ne olduğunu idrak edemeden kendini sokakta buldu. Yanında ne sırtına alacak bir hırka vardı ne de cebinde 5 kuruş para. Sadece 2 yetimi, Ali ve Elif. Ali annesinin eteklerine yapışmış ağlıyor, kucaktaki Elif ise olan bitenden habersiz etrafına bakınıyordu. Hava Zeynep'in bahtı gibi kararmıştı. Gökyüzü delinmişçesine yağmur boşaltıyordu. O lüks konağın kapısı yüzüne büyük bir gürültüyle kapandı. Sürgülenen demirlerin sesi Zeynep'in kalbine inen son darbe oldu. Zeynep yağmurun altında çocuklarını bağrına basarak o karanlık yola düştü. Nereye gidecekti? Baba ocağına, o eski ve virane kulübeye dönmekten başka çaresi yoktu. Ayakları çamura bata çıka köy yolunu tuttu. Her adımda "Allah'ım," diyordu. "Allah'ım sen görüyorsun. İftiraya uğradım. Hazreti Meryem gibi susuyorum. Sen beni temize çıkar." Saatler süren o çileli yürüyüşün ardından dağ eteğindeki o yıkık dökük kulübeye vardılar. Ev buz kesiyordu. Camları kırıktı, içerisi dışarıdan daha soğuktu. Zeynep çocukları bir köşeye büzdü, üzerlerine eski bir kilim örttü. O gece Zeynep sabaha kadar gözünü kırpmadı. Karnındaki bebeği okşadı. "Baban seni istemedi yavrum," dedi sessizce. "Baban seni inkar etti. Ama sen Allah'ın bana emanetisin. Sen benim masumiyetimin şahidisin." Günler, aylar geçmeye başladı. Zeynep'in karnı büyüdükçe köydeki dedikodular da büyüdü. Bakkala gitse fısıldaşıyorlar, çeşmeye varsa yüzünü çeviriyorlardı. Kocasını aldattı, kovuldu diyorlardı. Zeynep başı dik yürüyordu ama içi kan ağlıyordu. Tarlalarda ırgatlık yaptı, başkalarının çamaşırını yıkadı. Yine de çocuklarını namerde muhtaç etmedi. Karnındaki bebek sanki anasının çektiği çileyi biliyormuşçasına sessizce büyüyordu. Ve nihayet doğum vakti geldi çattı. Kışın en çetin gecelerinden biriydi. Zeynep sancılar içinde kıvranırken yanında sadece yaşlı komşusu Fatma teyze vardı. Ebe kadın zor yetişmişti. O gece o virane kulübede bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ay parçası gibi, nur topu gibi bir bebek. Zeynep evladını kucağına aldığında kokusunu derin derin içine çekti. Bebeğin yüzü adeta babasının suretinden bir parçaydı. Selim'e o kadar benziyordu ki gören "Bu Selim'in kızı" derdi. Lakin görecek kimse yoktu. Doğumdan 3 gün sonraydı. Kulübenin kapısı çalındı. Gelen Selim'di. Aylar sonra ilk kez karşı karşıyaydılar. Selim zayıflamış, gözlerinin feri sönmüş, çökmüştü. Utancından Zeynep'in yüzüne bakamıyordu. Kapının eşiğinde durdu, içeri adım atmadı. "Duydum ki doğum yapmışsın," dedi. Sesi titriyordu. "Annemler, kardeşlerim hala konuşuyor. Köy çalkalanıyor." Zeynep kucağında bebeğiyle dimdik durdu karşısında. "Hoş geldin Selim Efendi," dedi. "Kızını görmeye mi geldin yoksa ananın laflarını taşımaya mı?" Selim başını öne eğdi. Cebinden bir kağıt çıkardı. "Bir yol var Zeynep," dedi. "Doktorla konuştum. Yeni bir test varmış. DNA testi diyorlar. Bebekten ve benden kan alacaklarmış. Kimin olduğu belli olacakmış." Sonra derin bir nefes aldı ve o acımasız şartını sundu.
Yarın şehre, hastaneye gideceğiz. Testi yaptıracağız. Eğer bu çocuk benden değilse o gün mahkemeye gideriz. Tek celsede boşarım seni, yüzüne de bir daha bakmam. Zeynep'in gözlerinde bir şimşek çaktı. Ne korku vardı o bakışlarda, ne de tereddüt. Sadece incinmiş bir kadının gururu okunuyordu. "Ya sendense Selim?" diye sordu. "Ya bu Sabilerin günahını aldıysanız? Ya benim namusuma attığınız o çamur tutmazsa?" Selim yutkundu. "O zaman," dedi, "o zaman başımın tacısın. Alır evime götürürüm, ayaklarının altına serilirim." Zeynep acı bir tebessümle gülümsedi. Bebeği Selim'e doğru uzattı ama vermedi. "Ben kendimden eminim Selim," dedi. "Hazreti Meryem nasıl emindiyse ben de öyle eminim. Gidelim o testi yapalım. Ama bil ki o kağıtta senin adın çıktığında sen bir evlat kazanacaksın belki ama beni, o eski Zeynep'i çoktan kaybetmiş olacaksın." Ertesi sabah Zeynep kucağında bebeği, yanında Selim, o soğuk hastane koridorlarında sonucu beklemeye başladılar. O koridor Zeynep için Sırat Köprüsü gibiydi. Geçse cennet, düşse cehennem. Ama o düşmeyeceğinden emindi. Ancak Selim'in bilmediği bir şey vardı. Sultan Ana ve o Paragöz kardeşleri boş durmamıştı. Hastanede tanıdıkları bir hademe, bir laborant bulmak için çoktan kesenin ağzını açmışlardı. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir oyun dönüyordu o laboratuvar kapılarının ardında. Hastane koridorunda zaman durmuş, akreple yelkovan birbirine küsmüş gibiydi. Floresan lambaların soğuk cızırtısı Zeynep'in yüreğindeki çarpıntıya karışıyordu. Selim sırtını duvara yaslamış, huzursuzluktan yerinde duramazken Zeynep kucağındaki birkaç günlük bebeği Zehra ile dualar mırıldanıyor, Rabbine sığınıyordu. Kapı ağır ağır açıldı. Doktor elinde beyaz bir zarfla göründü. Yüzü ifadesiz, bakışları buz gibiydi. Selim yerinden fırladı, sabırsızlıkla "Sonuç ne doktor bey? Söyleyin artık, çatlatmayın insanı," dedi. Doktor gözlerini Selim'den kaçırıp elindeki kağıda dikti. Sonra o yalanı, vicdanını ayaklar altına alıp kelimeleri boğazından zorla geçirerek konuştu. "Sonuçlar çıktı. Üzgünüm Selim Bey. Tahliller uyuşmuyor. Bu bebek sizden değil." O an hastane koridoru Zeynep'in başına yıkıldı. "Yalan!" diye bir feryat koptu ciğerinden, sesi duvarlarda yankılandı. "Yalan söylüyorsunuz. Allah'tan korkun. Bu bebek onun. Bakın gözlerine, bakın kaşına, babasının aynısı." Selim bakışlarını doktora değil, karısına çevirdi. Ama o gözlerde artık aşk değil, derin bir tiksinti ve öfke vardı. "Bitti," dedi sesi titreyerek. "Yazıklar olsun sana. O gözyaşlarına, o masum hallerine yazıklar olsun." Cebinden bir tomar para çıkardı. Buruşturup Zeynep'in üzerine bir sadaka verir gibi değil, bir hakaret gibi fırlattı. Paralar masum bebeğin kundağına saçıldı. "Al bunları," dedi. Sesi zehir zemberekti. "O günah tohumuna bakarsın. Bir daha sakın karşıma çıkma. Seni boşuyorum." Arkasına bile bakmadan çekip gitti Selim. Zeynep yerdeki paralar ve üzerine yapışan iftira ile baş başa kaldı. O paralara elini bile sürmedi. Sadece bebeğine sarıldı. Gözyaşları kundağı ıslatırken "Şahit ol kızım," dedi. "Şahit ol bu zulme. Allah büyüktür. Elbet hak yerini bulur." Zeynep o gün hastaneden çıktı ama ruhu bir enkaza dönmüştü. Köyüne, o yıkık dökük kulübesine sığındı. Artık adı kocasını aldatan kadına çıkmıştı. Kimse yüzüne bakmıyor, herkes selamı sabahı kesiyor. Bakkal ekmek verirken bile parayı uzaktan alıp elini değdirmekten çekiniyordu. Ama Zeynep yıkılmadı. Gündüzleri tarlada ırgatlık yaptı, geceleri el kapısında çamaşır yıkadı. Nasır tutan elleriyle, alnının teriyle 3 çocuğunu kimseye muhtaç etmeden büyüttü. Her gece herkes uykudayken seccadesini serip teheccüd namazına durdu. "Ya Rabbi, sen benim masumiyetimi biliyorsun, beni kullarına rezil etme, hakkımı onlarda bırakma," diye gözyaşları içinde dua etti. Aradan aylar, yıllar geçti. Mevsimler döndü, o kundaktaki Zehra bebek büyüdü. Etrafına gülücükler saçan babasının kopyası bir kız çocuğu oldu. Bir gün Selim'in iş yerine perişan halde bir adam geldi. Bu, yıllar önce o sahte raporu veren doktordu. Adamın avurtları çökmüş, beti benzi atmıştı. Selim'in ayaklarına kapandı. "Beni affet Selim Bey," diye hıçkırarak ağlıyordu. "Allah benim belamı verdi. Bari ahiretimi yakmayayım." Selim dona kalmıştı. "Ne diyorsun sen?"
"Ne affı?" diye sordu. Doktor gözyaşları içinde anlattı. O gün anneniz ve kız kardeşleriniz geldi. Bana bir çanta dolusu para verdiler. Oğlumuzun yuvası yıkılacak, bu kadından kurtulmamız lazım dediler. Raporu değiştirdim. O bebek sendendi Selim Bey. Özbeöz kızındı. Ben o haram parayı aldım ama hayrını görmedim. Biricik oğlum amansız bir hastalığa yakalandı. O para hastane köşelerinde eridi gitti ama çare olmadı. Oğlum ölüm döşeğinde, baba senin günahını ben çekiyorum der gibi bakıyor gözüme. Ne olur beni affet, helallik ver. Selim duydukları karşısında olduğu yere çöküp kaldı. Dünya başına yıkıldı sandı. Annesi, kardeşleri ve kendisi masum bir kadının namusuyla oynamışlar, öz evladını babasız, boynu bükük bırakmışlardı. Hışımla yerinden kalkıp eve, o ihtişamlı konağa gitti. Annesi Sultan Ana son zamanlarda yatağa düşmüştü. Odaya girdiğinde annesinin başında kardeşleri vardı. Selim'in sesi konağı inletti. "Yaktınız beni, ciğerimi yaktınız. Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazsınız?" Sultan Ana, oğlunun bu halini görünce her şeyin ortaya çıktığını anladı. Ölüm korkusu sarmıştı bedenini. Titreyerek, "Şeytana uyduk oğul," dedi. "Babanın mirası bölünmesin dedik. El kızı malımıza ortak olmasın dedik. Sadece o da değil. Zeynep'in babasından kalan o dağdaki tarlalar vardı ya, onları da biz hileyle elinden almıştık yıllar evvel. Hakkı çoktur üzerimizde, vebali büyüktür." Selim o evden kendini dışarı attı. Nefes alamıyor, göğsü daralıyordu. Utancından yerin dibine girmek istiyordu. Arabasına atladığı gibi köyün yolunu tuttu. O yol hiç bitmeyecek gibi geldi. Kulübenin önüne geldiğinde akşamın alacakaranlığı çöküyordu. Kapıda Zehra oynuyordu. Tıpkı kendi çocukluğu gibi bakıyordu kız. Selim arabadan indi, bacakları titriyordu. Zeynep bahçede odun kırıyordu. Selim'i görünce elindeki baltayı indirdi. Yüzünde ne bir şaşkınlık vardı ne de bir sevinç. Sanki yıllardır bu anı bekliyordu. Selim Zeynep'in önüne geldi, dizlerinin üzerine çöktü. Koca adam çocuk gibi ağlıyordu. "Zeynep," dedi, sesi boğuktu. "Affet, ayaklarının turabı olayım affet. Her şeyi öğrendim. Anamın oyununu, doktorun yalanını. Ben ettim sen etme. Evine dön, çocuklarımın başına dön. Seni saraylarda yaşatırım, bir dediğini iki etmem." Zeynep, yılların yorgunluğunu taşıyan omuzlarını dikleştirdi. Selim'e vakur bir edayla yukarıdan baktı. Gözlerinde nefret yoktu ama o eski muhabbette kalmamıştı. "Kalk Selim," dedi sakince. "Kalk, o dizler benim önümde değil, Allah'ın huzurunda bükülsün." Selim umutla ayağa kalktı. "Dönüyorsun değil mi? Affettin mi?" Zeynep yerde duran su testisini aldı. Var gücüyle taşa vurdu. Testi 1000 parçaya ayrıldı. Tuzla buz oldu. "Bak Selim," dedi yerdeki kırıkları göstererek. "Bu testiyi tekrar birleştirebilir misin? Yapıştırsan bile eskisi gibi su tutar mı? Üzerinde izi kalmaz mı?" Selim başını öne eğdi, verecek cevap bulamadı. Zeynep devam etti. Her kelimesi yüreğe işleyen bir hakikat gibiydi. "Ben seni Allah rızası için affettim. Çünkü ben yükümü Allah'a bıraktım, o da benim vekilim oldu." Gerçeği ortaya çıkardı. "Ama eve dönmek, o başka. Sen o gün o hastane koridorunda beni değil, bizden olanı, inancını, güvenini bıraktın. Namusuma atılan iftiraya anandan çok sen inandın. Şimdi git. Kızın senin kızındır. Gel gör, babalık yap. Ona sözüm yok. Ama benim kocam." O kocam o hastane kapısında öldü Selim Efendi. Selim, Zeynep'in kararından dönmeyeceğini anladı. Yaptığı hatanın bedeli ömür boyu sürecek bir pişmanlıktı. Selim, başı önünde, omuzlarında dünyanın en ağır yüküyle geldiği gibi sessizce dönüp gitti. Yıllar geçti. Zeynep'in çocukları okudu, büyük adam oldular. Ali savcı olup adaletin temsilcisi haline geldi. Zehra ise doktor olup babasının hatasını temizlercesine şifa dağıttı. Zeynep o kulübeden ebediyen ayrıldı. Çocuklarının aldığı bahçeli, huzurlu bir evde başı dik, alnı ak bir ömür sürdü. Zeynep, Selim'in tüm servetine ve yalvarmalarına rağmen o konağa bir daha asla dönmedi. Çünkü biliyordu ki kırılan bardaktan su içilir ama kırılan güvenle bir ömür geçmezdi. Selim, annesinin hırsına ve bir kağıt parçasına inanarak hayatının en değerli hazinesini sadık bir eşi elleriyle itmişti.
Doktorun vicdan azabı, kaynananın ölüm korkusu gerçeği ortaya çıkardı ama giden güveni geri getiremedi. Peki siz Zeynep'in yerinde olsaydınız ne yapardınız? Yıllar sonra gerçeği öğrenip ayaklarınıza kapanan kocanızı affeder, o eve döner miydiniz? Yoksa Zeynep gibi güven ruh gibidir, çıktığı bedene dönmez mi derdiniz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bu hikaye iftiraya uğrayıp susanlara umut, mazlumun ahını alanlara ise ibret olsun. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek kalbinizden merhamet, dilinizden dua eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.